Bir düşünün, dünyadaki bütün çip fabrikalar aynı anda çalışıyor ama kimse yeni bir çip üretemiyor. Elektrik var, yazılım var, para var ama ilerleme yok. Çünkü ilerleme transistörde değil. İlerleme ışığın nasıl yönlendirildiğinde başlıyor. Bugün 2 nanometre dediğimiz şey bir boyut değil. Bu insanlığın ışığı ne kadar hassas kontrol edebildiğinin sınırı ve o sınır tek bir fabrikanın içinde çiziliyor. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Dünyanın muhtaç olduğu fabrikalar serisinin ikinci bölümündeyiz ve bugün sahne ASML'de. Çip üretmiyorlar, çip basmıyorlar ama dünyanın en ileri çiplerinin kapısını açan anahtar onlarda. Ve bu anahtar para ile kolayca alınan bir anahtar değil. Yıllar, onaylar, eğitimler, kurulumlar, kısıtlar, jeopolitik dengeler. Hepsi bu anahtarın üstüne kilit gibi oturmuş durumda. Şimdi gelin olayı makine çok pahalı seviyesinde bırakmadan gerçekten anlayalım. Çünkü ASML'i anlayınca çip yarışının neden sadece teknoloji değil, aynı zamanda bir güç mücadelesi olduğunu da net biçimde görüyorsunuz. Önce temel resmi kuralım. Bir çip metal döker gibi üretilmiyor. İşin başlangıç noktası wafer dediğimiz aşırı saf bir silikon disk. Düz, ince ve neredeyse kusursuz. Bunu bir pizza hamuru gibi düşünebilirsiniz ama öyle elde açılan cinsten değil. Atomların bile nereye oturacağının hesaplandığı bir yüzey. Bu disk çip üretiminin üzerine her şeyin yazıldığı dev bir kağıt gibi. Üstüne milyarlarca anahtar çiziliyor. Bu anahtarların adı transistör. Her biri elektrik akışını açıp kapayan mikroskobik kapılar. Bu kapılardan milyarlarcası aynı yüzeyde bir araya geldiğinde işlemciler, bellekler, yapay zeka hızlandırıcıları, modemler, araç kontrol üniteleri ortaya çıkıyor. Ama burada çok kritik bir soru var. Bu wafer dediğimiz şey nasıl ortaya çıkıyor? Hikaye tahmin edileceği gibi bir fabrikada başlamıyor. Kumla başlıyor. Ama bildiğiniz sıradan kumla değil. İçinde silika bulunan, yani kimyasal olarak silikon dioksit yapısına sahip özel kumlarla. Bu kumlar yüksek sıcaklıkta ve kimyasal işlemlerle oksijeninden ayrılıyor. Geriye saf silikon kalıyor. Ama burada saf dediğimiz şey günlük hayattaki saflık değil. Burada konuşulan saflık milyarda bir hata payının bile kabul edilmediği bir seviye. Bu silikon dev potalar içinde yaklaşık 1400 derece sıcaklıkta eritiliyor. Artık karşımızda katı bir madde değil, cam gibi akan sıvı silikon var. Fakat bu haliyle hala çip üretimine uygun değil. Çünkü atomlar rastgele dizilmiş durumda. Oysa milyarlarca transistörün düzgün çalışabilmesi için atomların da kusursuz bir düzen içinde olması gerekiyor. İşte burada sahneye Çохromski yöntemi çıkıyor. Bu yöntemde erimiş silikonun içine önceden hazırlanmış küçücük ama atom dizilimi kusursuz bir tohum kristal batırılıyor. Bu kristal silikon atomları için bir şablon gibi çalışıyor. Ardından bu kristal erimiş silikonun içinden son derece yavaş bir hızla yukarı doğru çekilmeye başlanıyor. Aynı anda da kontrollü biçimde döndürülüyor. Hız çok kritik. Biraz hızlı çekerseniz kristal bozuluyor. Biraz yavaş olursa yapı gerilim yapıyor. Sıcaklık oynarsa atom dizilimi kayıyor. Ama her şey tam ayarındaysa sıvı silikon katılaşırken o küçük kristalin atom dizilimini birebir kopyalıyor. Sonuçta ortaya baştan sona tek bir kristal yapıya sahip dev bir silikon çubuk çıkıyor. Buna tek kristal silikon ingot deniyor. İçindeki atomların tamamı aynı yönde, aynı düzende dizilmiş durumda. Çip üretimi için aranan temel şart tam olarak bu. Bu dev silikon çubuk şimdi ultra hassas testerelerle ince ince dilimleniyor. Her dilim artık bir wafer ama bu waferlar da hemen kullanılmıyor. Kesimden sonra yüzeyleri pürüzlü olduğu için önce mekanik sonra kimyasal parlatma işlemlerinden geçiyorlar. Yüzeyleri atom seviyesine kadar düzeltiliyor. Çünkü birazdan üstüne milyarlarca transistör çizilecek bir yüzeyde en ufak bir dalgalanma bile devrelerin çalışmasını bozabilir. Waferlar temizleniyor, ölçülüyor, sınıflandırılıyor. Artık ışıkla desen çizilmeye hazırlar. Ve işte tam bu noktada ASML devreye giriyor. Çünkü wafer ne kadar kusursuz olursa olsun üzerine çizeceğiniz desen kullandığınız ışık kadar keskin değilse bütün bu emek boşa gider. Litografi dediğimiz süreç burada başlıyor. Kalemle değil, bıçakla değil, ışıkla çizim yapılıyor. Wafer'ın üzerine son derece karmaşık bir devre deseni adeta fotoğraf gibi aktarılıyor. Ama bu fotoğraf
bir manzara değil. Bu fotoğraf milyarlarca transistörün kaderini belirleyen bir devre şeması. Şimdi burada çip dünyasını gerçekten ayakta tutan acımasız bir fizik kuralı var. Işığın dalga boyu ne kadar kısaysa çizebileceğiniz detay da o kadar küçülür. Bunun kaçarı yok. Optik dünyasında pazarlık olmaz. Yıllar boyunca sektör bu işi DUV dediğimiz derin mor ötesi ışıkla yaptı. Bu ışıkla milyonlarca sonra milyarlarca transistör çizildi. Uzun süre yetti ama transistör boyutları küçüldükçe DUV fiziksel sınırına dayanmaya başladı. Artık çizgi ışığın kendisinden küçük olmaya çalışıyordu. İşte o noktada oyuna yeni bir ışık girdi. EUV. Yani aşırı mor ötesi ışık. Dalga boyu çok daha kısa, bu sayede çok daha ince detaylar çizilebiliyor ama bedeli ağır. Çünkü EUV alıştığımız optik dünyasını yerle bir ediyor. Bu ışık camdan geçmiyor. Klasik mercekler tamamen devre dışı. Hatta hava bile EUV'yi ciddi biçimde soğuruyor. Bu yüzden sistem baştan sona vakum altında çalışmak zorunda. Ve optik sistem mercek değil, ayna olmak zorunda. İşte bu noktada birinci bölümde anlattığımız Carl Zeiss aynaları zaten oyunun merkezindeydi. ASML ise bu aynaların çalışabildiği, birbiriyle konuşabildiği, senkron kalabildiği devasa sistemin tamamını kuran taraf. Yani Zeiss aynayı yapıyor, ASML o aynanın çalışabileceği dünyayı kuruyor. Burada mesele EUV'nin zor olması değil. EUV normal bir ışık değil. Açıp yakabileceğiniz bir şey değil. Camdan geçmez, havada ilerlemez. Kendi haline bırakırsanız kaybolur. ASML'in yaptığı şey bu ışığın çalışabildiği tek ortamı kurmak. ASML'in EUV ışık kaynağı kontrol altında tutulmuş bir mini yıldız üretmek gibi çalışıyor. Makinenin içinde mikroskobik kalay damlacıkları var. Mikroskobik derken gerçekten mikroskobik, saç telinin yanından nokta gibi. Bu kalay damlacıkları saniyede defalarca son derece güçlü lazer darbeleriyle vuruluyor. Lazer kalayı öyle bir enerjiyle çarpıyor ki kalay anında plazmaya dönüşüyor. Plazma maddenin aşırı enerjili hali. Atomların elektronları kopmuş durumda ve ortam yoğun biçimde enerji yayıyor. İşte bu plazma EUV ışığını üretiyor. Yani EUV yumuşak, sakin bir ışık değil. Kalay plazmasından doğan son derece agresif bir ışık. Ve bu ışığı üretmek kadar onu kaybetmeden yönlendirmek de başlı başına bir problem. Çünkü cam yok, mercek yok, her şey aynalarla yapılıyor. Üstelik vakum ortamında. Üstelik nanometre değil pikometreye yaklaşan hassasiyetlerle. Bu yüzden ASML makinesi tek bir makine değil. Aslında 3 dev sistemi kusursuz senkronu. Birincisi kalay damlacığı, lazer ve plazmadan oluşan ışık üretim sistemi. İkincisi Zeiss aynalarıyla bu ışığı toplayan, yönlendiren ve şekillendiren optik yol. Üçüncüsü ise wafer'ın altında ve üstünde çalışan titreşimi, sıcaklığı, hizalamayı ve konumu sürekli kontrol eden hareket sistemi. Burada artık milimetre değil, mikrometre değil, nanometre bile konuşulmuyor. Atom ölçeğine yaklaşan bir denge var. En ufak titreşim, en küçük ısı değişimi, en küçük hizalama hatası çizilen desenin bozulması demek. Desen bozulursa transistör bozulur. Transistör bozulursa çip çöker. İşte ASML'i makine üreticisi olmaktan çıkaran şey tam olarak bu. Onlar bir cihaz satmıyor. Işığın kontrol edilebildiği bir üretim ortamı kuruyor. Ve bu dünyada asıl düşman hız değil, hatadır. Çünkü çipteki hata performansı düşürmez. Çoğu zaman çipi tamamen öldürür. Bu yüzden tüm süreç zinciri temizlikten kopyalamaya kadar obsesif bir disiplinle ilerler. En ufak kir, en küçük sapma aylarca süren emeği çöpe atabilir. Bu zincirin kalbinde litografi adımı vardır. Wafer'ın üstüne önce fotorezist denilen ışığa duyarlı özel bir kimyasal tabaka kaplanır. Bu tabaka ışığı gördüğünde kimyasal yapısı değişen bir yüzey gibidir. Ardından devre deseninin şablonu olan maske devreye girer. Maske basit bir kalıp değildir. Milyarlarca transistörün yerini, bağlantısını ve geometrisini temsil eden ayrı başına inanılmaz hassasiyet gerektiren bir üründür. Işık bu maskeden geçer ya da maskeden yansıtılır. Fotorezist tabakanın belirli bölgelerinde kimyasal değişim oluşturur. Sonra geliştirici kimyasallar kullanılarak bu desen görünür hale getirilir. Ama bu daha başlangıçtır. Ortaya çıkan desen aşındırma ve kaplama adımlarıyla gerçek yarı iletken malzemenin içine işlenir ve bu süreç bir kez yaşanmaz. Katman katman tekrarlanır. Bir çip tek katmanlı bir çizim değildir. Üst üste inşa edilmiş bir şehir gibidir.
Her katmanda farklı yollar, farklı kapılar, farklı bağlantılar vardır. Alt katmanda güç hatları dolaşır, üst katmanda sinyal yolları geçer, başka bir katmanda transistör kapıları yer alır. Peki bu kadar karmaşık bir şehrin planını kim çiziyor? En kritik sorulardan biri tam olarak bu. Bu desenler elle çizilmez. Burada EDA devreye girer. Açılımı Electronic Design Automation. En sade haliyle çipten ne beklendiğini alır. Hız, güç tüketimi, alan ve ısı sınırlarını gözeterek bunu fabrikada gerçekten üretilebilecek bir düzene dönüştüren yazılımlardır. Bu ekosistemin içinde farklı roller vardır. Mimarlar genel yapıyı kurar, mantık tasarımcıları devrelerin ne yapacağını belirler, doğrulama ekipleri her şeyin hatasız çalıştığından emin olur. Milyarlarca transistör tek tek çizilmez. Tek bir şema da yoktur. Ama tekrar eden yapı taşları vardır. Örneğin işlemci çekirdekleri birbirine benzer. Bellek blokları belli düzenler izler. EDA yazılımları bu blokları yerleştirir, aralarındaki bağlantıları çizer, zamanlamayı ve güç dağıtımını dengeler. Ancak bu süreci yazılım kendi kendine yapıyor gibi düşünmek yanlıştır. Çünkü fizik sınırları affetmez. En küçük kural ihlali üretimde çipin tamamen bozulması anlamına gelir. Bu yüzden otomasyon süreci hızlandırır ama yönü her zaman insan aklı belirler. Tasarım yazılımla hızlanır, doğruluk ise tecrübeyle sağlanır. Bir çipin içine kaç transistör sığar sorusunun tek bir rakamı yok. Çünkü bu işi belirleyen tek bir etken yok. İki temel sınır birlikte çalışır. İlki bir transistörün o üretim teknolojisinde gerçekten kapladığı alan, yani yalnızca kendi boyutu değil, etrafında bırakılması gereken güvenlik mesafeleriyle birlikte ne kadar yer istediği. İkincisi ise bu transistörleri birbirine bağlayan metal yolların ne kadar sık yerleştirilebildiği. Çünkü bir çip sadece anahtarlardan oluşmaz. O anahtarların birbiriyle hatasız konuşması gerekir. Burada hassas bir denge vardır. Transistörleri küçültüp bağlantıları sığdıramazsınız. Sinyaller gecikir, parazit artar, ısı yükselir. Sonuçta performans artmaz. Aksine düşer. Bu yüzden nanometre yarışı en küçük olan kazanır yarışı değildir. Asıl yarış mimari, bağlantı yoğunluğu, malzeme kalitesi ve ısı yönetiminin aynı anda dengede tutulabildiği noktada kazanılır. Tam bu noktada Moore yasası devreye girer. Bu bir fizik kuralı değil, yarı iletken endüstrisinin onlarca yıl boyunca gözlemlediği bir eğilimin adıdır. Anlattığı şey basittir. Üretim teknolojisi ilerledikçe bir çipin içine sığdırılabilen transistör sayısı artar. Ancak bu ilişki bugün eski anlamıyla çalışmıyor. Geçmişte her yeni üretim düğümü aynı anda daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli çipler getirirdi. Günümüzde ise ileri düğümler hala performans arttırıyor. Fakat bu daha yüksek maliyet, daha karmaşık süreçler ve daha büyük üretim riskleriyle yapılıyor. Yani ilerleme sürüyor ancak artık bedelsiz değil. Her adım daha ağır bir mühendislik ve ekonomik yük taşıyor. İşte bu yüzden High-NA EUV denen yeni eşik ortaya çıktı. Burada NA yani Numerical Aperture optik sistemin ışığı ne kadar geniş açıyla toplayabildiğini anlatır. Bu açı büyüdükçe aynı EUV ışığıyla çok daha ince detaylar ayırt edilebilir. Yani mesele yeni bir ışık üretmek değil, mevcut ışığı daha verimli ve daha keskin kullanabilmektir. High-NA klasik EUV'nin daha yüksek çözünürlüklü, çok daha hassas ama aynı ölçüde daha zor bir seviyesidir. Burada kritik nokta şudur. 2 nanometre artık tek başına ölçülen fiziksel bir uzunluk değildir. Bu ifade bir üretim sınıfını temsil eder. Gerçek üretimde desen boyutu, optik çözünürlük, hizalama hassasiyeti, malzeme davranışı ve hata toleranslarının birlikte belirlediği bir sonuçtur. High-NA EUV daha küçük desenleri daha net basabilme kabiliyetiyle bu sınıfın ilerlemesini mümkün kılar. Ancak tek başına yeterli değildir. Maskeler, fotorezist kimyası, ölçüm sistemleri yani metroloji ve tasarım kuralları aynı anda olgunlaşmadıkça bu çözünürlük üretimde gerçek bir avantaja dönüşmez. Peki nanometre gerçekten bu kadar önemli mi? Cevap hem evet hem hayır. En ileri düğümler watt başına performansın hayati olduğu alanlarda büyük fark yaratır. Yapay zeka eğitim hızlandırıcıları, en üst seviye telefon işlemcileri, veri merkezi işlemcileri, yüksek performanslı ağ çipleri ve bazı ileri savunma sistemleri. Çünkü burada her watt, her nanosaniye değerlidir. Ama elektrikli araçlarda kullanılan birçok kontrol ünitesi, güç elektroniği, beyaz eşyalar, endüstriyel otomasyon ve otomotivdeki pek çok gömülü sistem için
en küçük nanometre şart değildir. Bu alanlarda güvenilirlik, sıcaklık dayanımı, uzun ömür ve tedarik sürekliliği çoğu zaman performansın önüne geçer. Yani her şey 2 nanometre olmak zorunda değildir. Ama şu gerçek değişmez. En ileri çipler tüm ekosistemin teknoloji tavanını belirler. O tavan yükseldiğinde alttaki tüm katlarda zamanla daha iyi hale gelir. ASML'in açtığı kapı bu yüzden sadece amiral gemisi telefonları değil, uzun vadede herkesin kullandığı sistemleri etkiler. Şimdi ASML kimlerin kontrolünde? Hollanda mı ABD mi sorusuna geliyoruz. Ve burası konunun en hassas ama en çok yanlış anlaşılan noktası. ASML Hollanda merkezli bir şirkettir. Hukuken ve kurumsal olarak Hollanda'ya bağlıdır. Ancak ürettiği teknoloji tek bir ülkenin teknolojisi değildir. Optik Almanya'dan, yazılım katmanları farklı ülkelerden, kritik bileşenlerin bir kısmı ABD'den gelir. Bu yüzden ileri litografi sistemleri söz konusu olduğunda karar mekanizması şirket isterse satar gibi işlemez. İhracat lisansları, ulusal güvenlik değerlendirmeleri ve müttefik ülkeler arasında yürüyen koordinasyon süreci devreye girer. Yani pratikte şu olur. ASML teknik olarak satabilecek durumda olsa bile bazı sistemlerde nihai onay devlet düzenlemeleri üzerinden şekillenir. Bu nedenle ASML istediğine satar diye bir dünya yoktur. Özellikle de ileri EUV ve high EUV söz konusuysa. Peki bir ülke 2-3 kat para verse alamaz mı? Kritik nokta burada. Çoğu durumda para ana değişken değildir. Çünkü ortada satılan şey bir makine değil, stratejik bir üretim kapasitesidir. Bu kapasite yanlış ellerde ya da kontrolsüz şekilde yayıldığında dengeler değişir. Bir de işin çok somut pratik tarafı var. Bu makineler kutudan çıkarılıp fişe takılan sistemler değildir. Kurulumdan önce temiz oda altyapısı hazırlanır, zemin titreşimi kontrol edilir, sıcaklık ve nem sabitlenir. Kurulumdan sonra aylar süren kalibrasyon süreçleri başlar. Yedek parça, yazılım güncellemeleri, sürekli ölçüm ve bakım gerektirir. Yani ASML makineyi kurup kapıyı kapatan bir satıcı değildir. Teslim edilen şey tekil bir ürün değil. Sürekli yaşayan ve destek isteyen bir sistemdir. Bu yüzden parasını verdim aldım mantığı burada işlemez. Çünkü makinenin değeri çalıştığı ilk gün değil, aylarca, yıllarca aynı hassasiyeti koruyabildiği sürede ortaya çıkar. Zaten tam da bu nedenle ASML bir makineyi ne kadar sürede yapıyor, yıllık kapasitesi nedir sorusuna tek bir rakamla cevap vermek yanıltıcı olur. Bu sistemler klasik seri üretim ürünleri gibi banttan inmez. Üretimden teste, entegrasyondan sevkiyata, sahada kurulumdan devreye almaya kadar her aşama uzun planlama döngülerine yayılır. Bir gecikme tek bir makineyi değil, tüm teslim takvimini etkiler. ASML'in gerçek sınırı deponun büyüklüğü değil, bu karmaşık zincirin aynı anda aynı hassasiyetle çalışabilmesidir. Bu yüzden ASML'de kapasiteyi belirleyen şey tek bir fabrika ya da tek bir üretim hattı değildir. Asıl sınır bu sistemin arasındaki tedarik zincirinin tamamıdır. Optik sistemler, ışık kaynağı, vakum altyapısı, mekatronik parçalar, kontrol yazılımları. Bu halkalardan herhangi biri yavaşladığında makine üretimi değil, tüm teslim ve devreye alma süreci yavaşlar. İşte ASML'in gerçek gücü tam burada ortaya çıkar. Bu güç kendi binasının duvarları içinde değil, yüzlerce tedarikçinin aynı anda, aynı toleranslarda ve aynı zamanlama hassasiyetiyle çalışabildiği küresel senkronizasyondadır. Bu noktada doğal bir soru ortaya çıkıyor. Bu makineler kimlere gidiyor ve kimler gerçekten bunlarla en ileri çipleri üretebiliyor? Litografi sistemleri foundry olarak adlandırılan dökümhanelere ve entegre üreticilere teslim edilir. Ancak burada kritik bir gerçek var. Aynı makineyi alan herkes aynı sonucu elde edemez. Çünkü makineye sahip olmak başka bir şeydir. Onu sınırlarında çalıştırabilmek bambaşka bir şey. En ileri düğümlerde başarı tekil bir ekipmanın gücünden değil, süreç disiplininden, malzeme kontrolünden, tasarım ekosisteminden ve üretimin her gün aynı kararlılıkla tekrarlanabilmesinden gelir. Bu seviyede bir gün iyi, bir gün kötü çalışan hatlar kabul edilemez. Ardından satın alma sürecine geliyoruz ve burada da yaygın bir yanlış algı devreye giriyor. İleri litografi sürecinde süreç sipariş vermekle başlamaz. Yıllar öncesinden yapılan kapasite planlamaları, ihracat lisansları, üretim hattı hazırlıkları, mühendis eğitimleri, kurulum ve devreye alma takvimleri tek bir paket halinde ilerler. Bu yüzden bazı ülkeler ve şirketler şunu fark eder. Paran olabilir ama hazır değilsen alamazsın.
Çünkü satın alınan şey yalnızca bir makine değildir. O makinenin yaşayabileceği teknik, insan kaynağı ve süreç ekosistemidir. ASML bu noktada teslimattan sonra da sahnededir. Devreye alma aşamasında sahada yoğun teknik destek sağlar. Yazılım güncellemeleri yapar, süreç optimizasyonuna katkı verir. Çünkü bu sistemler gerçek değerini ancak doğru kurulumla ve sürekli ince ayarla gösterir. İşte bu yüzden ASML meselesi basit bir ticaret başlığı değildir. Uzun vadeli teknoloji kapasitesinin inşasıdır. Şimdi en tartışmalı noktaya geliyoruz ve burada efsaneleri değil çıplak gerçeği konuşmak gerekiyor. Sıkça sorulan soru şu: Çin bu makinelere ulaşamadığı için mi Tayvan üzerinde hak iddia ediyor? Çin Tayvan'ı kontrol etse TSMC'yi ele geçirip o makinelerle üretime devam edebilir mi? Kağıt üzerinde basit gibi görünen bu senaryo gerçek dünyada neredeyse her adımda duvara çarpar. Çünkü ileri seviye bir yarı iletken fabrikası bina ve makinelerden ibaret değildir. Asıl fabrika o binanın içinde çalışan binlerce insanın birikmiş bilgisidir. Yıllar içinde oluşmuş süreç hafızası, hangi parametrenin ne kadar sapabileceğini sezgisel olarak bilen mühendis refleksi, tedarik zincirinin ritmi, yazılım lisansları, maske akışı, kimyasal süreklilik ve ölçüm sistemlerinin günlük kalibrasyonları. Bunlardan biri bile koptuğunda fabrika fiziksel olarak ayakta kalır ama ileri fabrika olma niteliğini çok hızlı kaybeder. Üretim dediğimiz şey mekanik bir düğmeye basıp devam eden bir süreç değildir. Bir ritimdir. O ritim bozulduğunda önce verim düşer, sonra hata oranı yükselir, ardından süreklilik çöker. Üstelik böyle bir jeopolitik kriz anında lojistik, servis, yedek parça, ultra saf gazlar, foto maske tedariki ve metroloji cihazlarının ayar zinciri koparsa, makine yerinde dursa bile üretimi sürdürülebilir kılmak neredeyse imkansız hale gelir. Bu yüzden ele geçirdim, çalıştırdım anlatısı kulağa güçlü gelse de ileri yarı iletken dünyasında teknik karşılığı zayıftır. Burada sıkça dolaşan bir başka iddia var. Bu makinenin içinde kendini imha eden sistemler, hatta bomba var. Bu doğru değil. ASML'in makinelerinde patlayıcı ya da fiziksel bir imha mekanizması yok. Ancak şu gerçek var: bu sistemler yazılım, lisans, kalibrasyon ve sürekli teknik destek olmadan çalışamaz. Kritik yazılım katmanları uzaktan güncellenir. Performans ayarları sürekli optimize edilir ve bazı fonksiyonlar lisanslara bağlıdır. Yani makineyi zorla ele geçirseniz bile üretimi ileri seviyede ve sürdürülebilir şekilde devam ettirmek pratikte mümkün olmaz. Bu bomba değil, modern endüstriyel sistemlerin doğal güvenlik mimarisidir. Bir diğer kritik konu da Çin'in ASML ekosisteminde içeriden bilgi sızdırma girişimleri. Burada bahsedilen şey söylenti değil, mahkeme kayıtlarına ve resmi belgelere yansımış vakalar var. Çin ASML'in içine doğrudan hack yaparak değil, mühendislik yoluyla sızmaya çalıştı. Yani hedef makineyi kopyalamak değil, onu mümkün kılan bilgi akışını parça parça ele geçirmekti. ASML'de veya onun kritik tedarik zincirinde çalışan bazı mühendisler uzun vadeli olarak yönlendirildi. Belge ve teknik süreç aktarımı sağlanmaya çalışıldı. Ama burada kritik bir gerçek ortaya çıktı. Ele geçirilen belgeler tek başına hiçbir işe yaramadı. Çünkü ASML makineleri bir plan setiyle kopyalanabilecek sistemler değil. Belgeler parçalıydı, bağlamdan kopuktu ve asıl değerli olan şey yazılı olmayan süreç bilgisiydi. Yani hangi ayarın neden o şekilde yapıldığı, hangi toleransın nerede kabul edilebilir olduğu, hangi sapmanın üretimi çökerttiği gibi bilgiler kağıtta değil, İnsanların reflekslerinde saklıydı. Bu nedenle bu girişimler hukuki olarak tespit edildi, davalar açıldı ve elde edilen teknik materyaller pratikte kullanılabilir bir üretim sistemine dönüşmedi. Peki daha temel bir soru: Çin bu makineyi neden üretmiyor? Ya da ambargo hiç olmasaydı üretebilir miydi? Burada dürüst olmak gerekiyor. Sorun sadece ambargo değil. EUV ve özellikle Hainan EUV sistemleri tek bir ülkenin tek başına geliştirebileceği makineler değil. Yani ambargo olmasaydı bile bu seviyeye ulaşmak kısa vadede mümkün değildi. Çünkü burada mesele niyet değil, birikim süresidir. Çin elbette zamanla alternatif yollar geliştirir. Çoklu desenleme, mimari optimizasyonlar, ileri paketleme gibi yöntemlerle performans açığını kapatmaya çalışır. Ancak en ince desen çözünürlüğü söz konusu olduğunda EUV ve Hainan EUV hala oyunun hızını belirleyen ana faktördür. Bu yüzden
ASML sadece bir makine üreticisi değildir. Modern teknolojinin ne kadar hızlı ilerleyebileceğini belirleyen görünmez bir eşiktir. O eşik yerinde durdukça çip yarışının sınırları da orada çizilir. Tam burada kendinize şu soruyu sorun. Neden ASML bu serinin ikinci bölümü olmak zorundaydı? Çünkü Zeiss ışığı yönlendiren gözü üretir, ASML ise o gözü alır, onu üretim hattında yaşayan, karar veren, denge kuran bir sinir sistemine dönüştürür. Bu ikisi birleşmeden 2 nanometre konuşulmaz. Konuşulsa bile gerçek dünyada karşılığı olmaz, kağıt üzerinde kalır. Ve zincir burada bitmez. Maskeler, fotorezist kimyası, ölçüm makineleri, ultra saf gazlar, titreşim izolasyonu. Hepsi aynı anda doğru çalışmak zorunda olan kilit halkalardır. Tek birini zayıflattığınızda geri kalanların tamamı kısa sürede sadece pahalı donanıma dönüşür. Bu seride yapmak istediğim tam olarak bu tabloyu netleştirmek. Dünyanın hızını belirleyen unsurları isim ezberletmeden ama mantığını oturtarak göstermek. Çünkü teknoloji yarışındaki en büyük yanılgı her şeyi tek bir markaya, tek bir çipe ya da tek bir ülkeye indirgemek. Oysa asıl belirleyici olan görünmeyen altyapının sürekliliğidir. Videoyu kapatmadan şunu net söyleyeyim. ASML bir makine şirketi değildir. Modern dünyanın ışıkla çizim yapabilme sınırının pratikteki karşılığıdır. O sınır kayarsa ilerleme de kayar. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Dünyanın muhtaç olduğu fabrikalar serisinde bir sonraki bölümde bu zincirin başka bir halkasına geçiyoruz. Hangi halkayı merak ediyorsanız yoruma yazın. Ben de oradan devam edeyim. Bu seri tek seferlik bir video değil. Dünyanın nasıl çalıştığını parça parça açan bir harita. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın, teknolojiyle kalın.